babamın izni ve desteğiyle tamamen başladım. Hani göze batacak diyeceğim ama gösterişlilik değil oradaki amaç. Şöyle bir cevap geldi. Dendi ki abi bu parçalar çok kötü parçalar. Biz bunlarla bir şey yapamayız. Kendimizce bir şeyler yapmıştık ama daha ciddi bir projeye dönüştürmek istiyordum. Öyle başladık. West Riders Custom'a hoş geldiniz. Uzun zamandır üstünde çalıştığımız XT660R Jazz projesinin tanıtımı için buradayız. Yanımızda motorun sahibi Çağlan Kuyumcu var. Hoş geldin abi öncelikle. Abi öncelikle biraz seni tanıyalım. Bir dakika şeyden alabilir miyim? Hoş geldin. Ben normalde bu kadar heyecanlanmıyorum. West Riders Custom'a hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır üzerine çalıştığımız XT660R Jazz projesini anlatmak için burada toplandık. Yanımızda Özgür Çağlan Kuyumcu var, motorun sahibi. Hoş geldin abi öncelikle. Hoş bulduk. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Motosiklet geçmişini, nereden motora başladın, nereden buralara geldin? Bu kendisine yaptığımız 3. motor. Ben inşaat mühendisiyim. Aslında motosikletle ilgili bir sektörde değilim. Çok küçük yaşlardan beri, hakikaten küçük yaş, 14 yaşında başladım ben motosiklet kullanmaya. Babamın izni ve desteğiyle tamamen başladım. 50 cc'lik bir Yamaha scooter'ım vardı ilk motosikletim. Ondan sonra bu bana küçük geliyor dedim. Bunun üzerine bir tane Yamaha Super Tenere aldık. O da büyük geldi. Ona da binemedim. Öyle başladım motosiklete. Kaç yaşında? İşte 16 yaşında Super Tenere'ye geçtim. Ayaklarım yere değmiyordu. Normalde aileler köstek olur. Burada tam Öyle, tersi. öyle bayağı hızlandırılmış başladım. İşte ondan sonra bir ara chopper kullandım. Bir ara böyle bir uzun boşluk oldu. Sonra tekrar döndüm motosiklete. Şu anda da birden fazla motosikletim var aslında. Değiştire kullanıyorum. Değişik amaçlarla kullanıyorum. Fakat otomobilde de motosiklette de aslında yeni projeler geliştirmek çok mutlu ediyor beni. Daha farklı güzel motosikletler oluşturmak, işte bunun içinde olabilmek, bu çok Özel dizayn gibi mi? Kesinlikle Yani kişiye öyle. özel, sana özel işler gibi. Hem bana özel hem de custom, biraz daha farklı, biraz daha belki karakter sahibi. Hani göze batacak diyeceğim ama gösterişlilik değil oradaki amaç. Kendine özgü karaktere sahip olması. Farklı olması aslında. Gibi. Öyle, aynen öyle. Abi biz sana 3 tane motor yaptık. İlk MT25 ile başladık. Hatta MT25'i kime yaptığımızı biz bilmiyorduk. Yani yani biri arıyor, o geliyor. Biz hatta motosiklet geldiğinde şaşırdık falan. Siz galiba İstanbul'daydınız. İstanbul'dayım, Ben aynen. vardım. Evet. Motor geldi. Arıyorum bunları. Bunların haberi yok. Fırat benim haberim arıyor. yok. Yamaha gelecek diyor. Hangi Yamaha gelecek? Sizin bir de yükleyecek biri aradı. Yamaha yüklüyorum abim diyor. Abi diyorum hangi, ne, modeli ne? Çünkü Virago bekliyoruz. 535 bekliyoruz. MT25 değil. Yamaha yazıyor abim diyor. Ya abi hani ne geliyor bilemedik. Aynen şaşırdık abi yani. Ondan sonra BMW'yi yaptık. Wolfenstein projesi. En sonunda bunu Üçüncü de yaptık. Üçü de birbirine aslında yakın tarzlar. Belli anlamlarda. Aynen belli evet. anlamda yakın tarzlar abi. Ne diyeceğimiz? Ya. Ya. Abi peki bizi nereden buldun bu kadar 3 tane motor yaptık? Ya biz aslında ilk İstanbul Motosiklet Fuarı'nda tanıştık. Hatta ben sizi tanımadım. Önce markayı tanıdım. Bir tane yeşil Triumph vardı yaptığınız, onu gördüm. Çok da ilgimi çekti. Ya dedim Türkiye'de böyle işler yapılıyor mu? Helal olsun falan. Öyle bir not olarak kalmış. O fuarda bir görüşmemiz olmadı ondan öte aslında. Çok sonra, yani çok sonra değil, bir buçuk yıl falan sonra öyle söyleyeyim. Endonezya'da kullandıkları bir scrambler tipi var. Çok yoğun şekilde 250 cc motosikletlerden yapıyorlar. Çok da hoşuma gidiyordu benim. Böyle bir şey yaptırmak istedim ben. İşte bunu kim yapar filan. Hatta başta Endonezya'dan parça getirttim. İşte bunları takayım edeyim filan. Takacak kim olabilir? Sonra aklıma geldi. Ya dedim böyle bir firma var. Çok da güzel MT25 yapıyorlardı. için. MT25 için Evet. ilk başta. O parçaları size gönderdim. O zaman çok ciddi tanışmıyorduk. Hani firma olarak karşımda bir kimlik vardı. Şöyle bir cevap geldi. Dendi ki abi bu parçalar çok kötü parçalar. Biz bunlarla bir şey yapamayız. Bunu yapacaksak adam gibi bir iş yapmamız lazım. Ya tamam dedik, nasıl olacak o zaman? Öyle başladık aslında görüşmeye ilk başta. Sonra BMW.
BMW zaten. Tabii sonra BMW, sonra şeyden sizin düzenlediğiniz yılda bir kere Maydan'da Riders Weekend. Riders Weekend'da konuştuk BMW ve bu XT660'ın projesini. Ondan sonra onlarla devam ettik. Yani Ankara'daki etkinlikteki görüşmemizden BMW ve ötürü. X660'ın projelerini konuşmaya başladık aslında. Önce BMW ile Aynen. başladık. BMW ile başladık. O zaman zaten BMW şeydeydi. Stand üstünde duruyordu. Evet. Tabii sergi o alanı. vardı. Biz kendimizce bir şeyler yapmıştık ama daha ciddi bir projeye dönüştürmek istiyordum. Öyle başladık. O bayağı enteresan oldu. Evet. Yani sürekli geliştikçe bir şeyler ekledik. Peki bu motorla alakalı biraz bahsedersek, sizin aklınızda ne gibi bir şey vardı? Neden böyle bir projeye başladık ve gidişat nasıl oldu? Biraz ondan bahsedelim mi? Şöyle aslında fark yaratmak, işte kendi karakterine sahip motosiklet. Fakat bunu yaparken hep eski motosikletlere gidiyor benim aklım. O belki çocukluğumla ilgili o zaman gördüğüm, beğendiğim motosikletler, işte onların hayali. Dolayısıyla ya eski bir motosikleti restore etmek mümkündü. O Wolfenstein'da yaptığımız gibi. Evet. Ya da yeni teknoloji bir motoru alıp retro görünüme çevirmek. O aslında çok daha mantıklı. Öyle yani kullanım amaçlı açısından, zaman günlük evet. işte ne bileyim zorlamasın, aşırı bir bakıma ihtiyaç duymasın deyince kesinlikle. çok daha mantıklı. Dolayısıyla XT660'ı da şunun için istedim. Aslında Tenere çok sevdiğim bir motosiklet benim. Bu onun biraz daha eğlenceli versiyonu. Daha hafif ama benzer bir güce sahip. İşte touring için kullanayım dediğinizde yapabiliyor iyi kötü onu. Ama eğlencelik işte araziye çıkayım ne bileyim şehirde bineyim dediğinizde onu da yapabiliyor. Çok böyle eğlence amaçlı bir motosiklet. Dolayısıyla platform olarak XT660'ı çok istedim. Abi benim mesela merak ettiğim bir konu var. 3 motor yaptık MT25 BMW 660. Birinde mesela MT25'e Human Projectile diye bir isim koydun. BMW zaten başlı başına bir hikaye. Bunda mesela ne var senin kafanda yani? Bunun Benim çocukluğumda 1990'larda Bayliner firmasının Bayliner Jazz diye bir teknesi vardı ürettiği. O zamanlar çok yenilikçi bir tekneydi. Bu jetbottu. Hem hızlı gidebiliyor, hem yol yapabiliyor, hem böyle dalgalardan atlayabiliyor. Hani çok eğlenceli. Hem de çok böyle renkli değişik bir grafik tasarımı vardı. İnanılmaz karakter sahibiydi o yıllarda. Çok arzulamıştım böyle bir teknem olsun diye. Çocukluğum tabii olmadı. İşte dergilere baktık, hayal kurduk falan. Geçti gitti. Biraz aslında o yıllara gönderme olarak böyle bir şey istedim. Hani hem çocukluğumla birlikte yaşayan kafamda, hem eğlenceyi benim için temsil eden, hem de böyle renkli karaktere sahip bir motosiklet olmasını istedim. O Jazz ismi de oradan geldi esasında. Tam da öyle bir. Tam öyle. Değil mi? Yani Öyle oldu. anlatırken ben yaşadım o Evet, ben de motoru. yaşadım. Yani biz baktığımızda gerçekten Hot Wheels oyuncağı gibi Evet. görüyoruz. Öyle. Yani Hatta Photoshop'la dedik koyalım bir Hot Wheels kutusuna bunu öyle bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Güzel olur. Ben küçüğünü düşünürseniz isterim ben de. O zaman biraz motora yaptığımız işlemlerden bahsedelim. Önce işe şasiyle başladık. Şasinin kuyruk kısmı kesildi ve yeni tasarıma göre yeniden düzenlendi. Ben zaten kestim, onu düzenledim. Fırat kaynattı. Ben askere gittim. Ondan sonrası ondan sizde. sonra sen askerdeyken zaten ben egzozları yaptım. Böyle geçti. Ya şey var abi zaten mesela MT25'te de ben en son yan kapaklar yapılıyordu askere gittim. 6 ay benim askerlik. 6 ay sonra geldim bir baktım MT25 bitmiş. Dedim ki yani çok mutluyum bugün yani. Fırat bir de hep şey der. Şöyle parmağımı şıklatsam yani. motorlar bitse gerçekten öyle Sen de oldu. onu öğrenmişsin bu sefer. Sen askerdeyken ben bunun egzozlarıyla uğraştım. Bir de bağlantı braketleriyle işte siperlik braketleriyle falan uğraşmıştım. Ondan sonra geldin. Ondan sonra devam etti Devam işte. ettik. Buna paslanmaz çelikten egzoz imalatı yaptık. Diğer bütün ürettiğimiz malzemeler depo hariç alüminyum kullandık. Bir ön çamurluk, far ayakları, radyatör coverları, egzozun üstündeki coverlar, yan kapaklar, arka çamurluk tamamen alüminyumdan burada elde üretildi. Ayrıca bir depo yaptık bu motor için özel tasarım. Bunların devamında yeni bir sele de üretmemiz gerekti. Bunda bir de ön jant. Tabii, Ön jant küçüldü. işi var. Bizi çok zorlayan bir ön jant işi var. Ön jantı 21'den 16'ya çektik. 16'ya mı çektik? 16 olması lazım. 17 miydi sanki? 17'ye çekmişiz ön jantı. 16'ya çekememişiz. Ön 17, arkada Uğraştık 17 oldu. arkada 17'dir herhalde. Tamam. Hep 16. Yani normalde 21 ön Ön jant. jantı 21 normalde. Ön jantı 17 inç yaptık. Evet. Ön jantta Ardından- da aslında BMW'nin arka jantını kullandık. Bunu söyleyelim. Söyle canım yani. Onu kendimiz üretmedik jantı tabii. Jant çemberini BMW'nin arka jantını kullandık. Teller- Göbekleri kendi orijinal göbekleri. Bu Teller motorda onunla benim ayarlandı. unutmadığım şey aynaları sipariş ettiğimizdeki yaşadığımız olay. Aynalarda şöyle bir bu ara moda oldu. Sıçış hikayesi mi deniyor? Sıçış hikayemiz var. Moto Gadget'ın aynalarını kullandık. Bunlar paslanmaz çelik malzeme. Cam değil, paslanmaz çeliği polisajla parlatıyorlar ve ayna olarak kullanılıyor. Geçen sene sanırım 3500 lira civarı bir şeydi. Biz işte yazdık listeye. Bunların siparişi geçildi. Bir tane ayna geldi. Sen askerdeydin ama o sırada. Aynen. Bu ayna geldiğinde sen askerdeydin. Ayna tane. geldi bir tane. Biz diyoruz ki yanlış mı verdik?
verdi, doğru mu verdi? Ben işte giriyorum bakıyorum bir tane görünüyor. Berke'ye soruyorum falan. Tabii Meğersem- Mertan'ın eşini aradık. Oradaki askerlik arkadaşının numarasını aldık. Oradan askerlik arkadaşını aradık. Dedik Mertan'a verir misin? Mertan al dedik, bir tane geldi. Nasıl bir tane geldi? Meğerse tek tek satılıyor. Evet, öyle de bir şey varmış. Alacaksanız MotoGadget'tan 2 tane alın. Onu düşünün yani. Sürpriz olmasın. Ardından son dokunuş olarak boyadayız. Boyayı zaten Şöyle ki tasarım için XT660'dan bir tracker yapmak aslında uzun zamandır kendi aramızda da konuştuğumuz bir Evet, şeydi biz bu işlere başladığımızda. Yani en iyi bence tracker XT660'dan yapılır gibi böyle şeylerimiz vardı. Ki Bunker Custom bizden önce yaptı, çok üzüldük. evet, evet. Çok da güzel oldu. Evet, Gerçekten güzel ellerine yaptılar. sağlık. Yani buradan da onlara selam. Sonra tekrardan bize bu teklifle gelinince biz acayip mutlu olduk Evet. aslında yani. Ve birkaç tane tasarım yaptık. İlk önce daha böyle granajlı enduro gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorduk falan. Sonra daha retro şeylere döndük. Tabii biz tasarım süreci Tabii. biraz öyle geçti sizinle. Tek direkt hadi bunu yapalım demedik. Bayağı bir değiştirdik, oynadık. Evet. Biraz işte aslında eski o dönem racing motorların grafik tasarımından yola çıktık. Sonra onu bayağı bir değiştirdiniz siz, adapte ettiniz buna. Boya Şeyde için vardı. mi? Evet, boya Boya için için. o bizi Boya için, bayağı evet. zorladı. Boyada da zaten sarıydı ilk başta, sonradan değişti. Evet, onda da Sonra eski bir Yamanlı Racing motorun üzerindeki boyayı buna uyarladık. İlk Onun da yaptığımız- fotoğrafını koyarız şuraya. Bir. İlk tasarımda bir de şey vardı. Biz burada sürekli yani tasarım yaptık, bir şey hani hoşumuza gitti, size de onu attık ama Bunker'ın yaptığına benziyor. Benziyordu. Ya ama çalmadık, vallahi çalmadık. Ondan sonra boyayı buna çevirmek bizim için de çok iyi oldu. Tabii buna uyarlamak biraz. Yani bir günümüzü aldı. Mertan'la burada oturup bir gün boyunca tablette işte onun yan granajındaki bir logosunu bunun yan kapağına nasıl aktarırız, işte yanındaki bu siyah kırmızı desenleri, grafik işleri nasıl aktarırız falan diye bir gün falan bir çizim süreci geçti. Ama güzel uyarladığımızı düşünüyorum ya. Onun da o motorun da fotoğrafını koyalım, görsün. Tabii. İlk defa canlı görüyorsun motoru. Bununla alakalı bir de görüşlerini alabilir miyiz? Dediğimden çok daha iyi oldu hakikaten. Çünkü acayip fazla detay var motosiklette. Sanki fabrikadan çıkmış gibi görünüyor. Bakıyorum böyle sonradan eklenmiş gibi görünen bir yeri yok. Her tarafta detaylar, bağlantılar düşürülmüş. Bir de sesi çok güzel çıkıyor motosikletin. Yani böyle hem retro çıkıyor hem çok tatlı çıkıyor. Bir O çalıştıralım. gerçekten çok hoşuma gitti. İşte bu ya. Bir de şeyi de göstereyim hazır buradayken. Koltuğun altındaki, şimdi şasiyi tamamen baştan yaptık ama elektrik tesisatını da ona göre döşememiz gerekti. Burada da işler bu şekilde. Hatta jelatinleri duruyor. Detaylar dediğimde bu zaten. Yani dediğim gibi fabrikadan çıkmış gibi olmuş. O çok güzel özellikle. Toplama durmuyor motosiklet. Teşekkür ederiz. Şey gibi oldu bu. Kendimizi övdürme kısmına geçelim. Ama hakikaten öyle yani. Takamadım. Takabilecek misin? Tamam, o zaman bitişi yapabiliriz şimdi. Ya şakası değil hakikaten. öyle. Tamam, Yani tamam. büyük çünkü birader. Yani yukarıda da Takamıyormuşum. Takılmıyor mu? Okey. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Caz'ın tanıtım etkinliğinden görüntülerle baş başasınız.